Hayat kimi zaman sessizliğe gömülür. İnsan o sessizliğin içinde bir çıkış arar. Yazmak çoğu kişi için bir başlangıç olabilir. Bazıları içinse yavaş yavaş yaklaşan bir vedanın biçimlenmiş halidir. Edebiyat tarihi bu tür vedaların izlerini taşıyan metinlerle doludur. Bazıları bir romanın ilk cümlesini belirler. Bazıları ise bir şiirin son mısrasında sona erer. Bugün gençler arasında sıkça dile getirilen bir duygu hali var. Yorgunluk, tükenmişlik. Fakat bu uykusuzluktan ya da sınav stresinden ibaret olan bir durum değil. Daha derin, daha içe dönük bir yorgunluk bu. Ne söylesen eksik kalıyor. Ne yapsan yerini doldurmuyor. Depresyon artık yalnızca bir teşhis değil. Bütün gençlerin aralarında mutabık olduğu ortak bir dil haline geldi. Liselerde, üniversite koridorlarında, sosyal medyada, aile sofralarında herkesin içinde büyüyen ama adını bir türlü koyamadığı ya da anlamlandıramadığı bir kırgınlık dolaşıyor. İşte bir zamanlar bu kırgınlıkla yazan insanlar vardı. Yani daha doğrusu yazma şekillerini bu kırgınlığa yaslıyorlardı ya da buradan motive olup buradan besleniyorlardı. Şimdi yalnızca söyledikleri sözler, alıntıları kaldı geriye elimizde. Ancak alıntılar her şeyi anlatmaz biliyorsunuz. Nilgün Marmara'nın bir cümlesi vardır sosyal medyada sıkça paylaşılan. Ruhuma sığamıyorum. Belki de kendini ifade etmenin süslü biçimi bir gibi görünebilir bu söz ilk bakışta. Fakat o cümleye nasıl gelindiğini, hangi yalnızlıkların, hangi suskunlukların onu doğurduğunu pek az kişi düşünür. Pek az kişi bu sözün nasıl ortaya çıkarıldığı konusuna kafa yorar. Marmara bu sözü deftere yazdıktan sonra ne yazık ki intihar seçti. Fakat bu noktada değerlendirildiği zaman belki de o pencere onun nazarında yalnızca bir kaçış değil bir çıkış noktasıydı. Yani biz şimdi onu bir kaçış olarak değerlendirmeye yakınız. Ancak onun gözünde belki de tek sahip olduğu çıkış buydu. Aynı zamanda bu cümlenin artık onun için yaşamın taşınılamaz, devam edilemez, sürdürülemez bir hale gelişinin yansıması olduğunu anlayabiliriz. Çünkü temelde ruhun bedene sıkıştığı ve kurtulmak istediği anlatılır. Ancak öte yandan ruhuma sığamıyorum ifadesiyle çok daha büyük bir ontolojik meseleye değinir. Çok daha büyük bir varoluşsal soruna değinir. Sadık Hidayet bu bağlamda değerlendirilebilir mesela aynı şekilde. Kör Baykuş'u yazarken çoktan içine çekilmişti. Roman boyunca adı bile olmayan anlatıcı zamanla benlikten, mekandan, dünyadan kopar. Kendini münezzeh bir hale getirir ya da bir şekilde münezzeh bir hale gelir. Buradaki münezzeh ifadesi tabii ki bir kopmuşluğu, bir izole edilmişliği anlatmak için kullanılıyor ve Hidayet bu karakter aracılığıyla kendi zihnindeki çözümünü anlatıyor. İzole edilmişlik vesilesiyle vasıtasıyla bize kendine dair gerçekçi bir portre, gerçekçi bir izlenim sunmaya çalışıyor. Ve şöyle diyor, hayatımın her anı birbirinin tekrarı oldu. Sanki bir kabusun içinde debeleniyor. Yalnızca kitabın içeriğini anlatmakla kalmıyor. Aynı zamanda yazarın ruh halini aktarma konusunda da önemli doneler veriyor. Zira zamanın bir daire gibi dönmesi fikriyle Sadık Hidayet, Freud'un ölüm dürtüsü dediği içsel tekrar anımsatıyor. Yazdıkça rahatlamıyor. Yazdıkça daha da bozuluyor, daha da içine çekiliyor ve aslında kendini yok eden, kendini yiyen bir yılan gibi yavaş yavaş içine doğru çökmeye başlıyor. Cümleleri genişleyen bir anlatıyı değil, haliyle daralan bir zihnin yansımasını ortaya koyuyor. Paris'te küçük bir odada gazla intihar ettiğinde metninin bir kurgu değil, veda olduğu da böylece anlaşılıyor. Kelimelerle vedalaşan bir başka ses de bu bağlamda değerlendirildiği zaman Cesar Pavese diyebiliriz. Günlüğünde şu satır geçiyor, bunu özellikle anlatılmak istedim. Yorulmak değil mesele. Ne için uyandığını, uyanacağını bilememek yıpratıyor beni. Bu durum yani söz edilen bu yorulma hali az önce de değindiğim gibi yalnızca içsel bir boşluğun ifadesi olmakla kalmayarak aynı zamanda geleceğe dair inancın çöktüğünü de ortaya koyuyor. Yani bugün aslında gençlerin sıklıkla dile getirdiği o gelecek kaygısını. Walter Benjamin melankoliyi bu bağlamda düşüncenin kendine dönmesi olarak tanımlıyor. Paves de düşünmeyi sürdürebilmek için yaşamak zorundaydı. Tıpkı bizim gibi. Fakat yaşamak onun için artık bir düşünme biçimi olmaktan çıkmıştı. Yaşamak sürdürülmesi hayli meşakkatli, hayli güç bir edim haline almıştı. Yani yaşamaya karşı yaşamak, akıntıya karşı yüzmek gibiydi onun açısından bu durum. Bu nedenle Torino'da bir otel odasında kendini öldürdüğü zaman yani uyku haplarını yutarak aslında sonsuz uykuya kendini bıraktığı zaman seçiminin en büyük odak noktası buydu. Çünkü artık sürdürülebilir olmaktan çıkmıştı onun için yaşamak. Yaşamak bir amaçtan ziyade bir işkence haline almıştı. Bu bağlamda hem Nilgün Marmara'yı hem de
bütün bahsettiğimiz yazarları anlamak açısından Sylvia Plath'e dönmek gerekir belki de. Çünkü o da aslında yavaş yavaş yükselen sessizliğiyle, yani sesini yutan, o avazını yutan sessizliğiyle bir bakımdan kendi yok oluş sürecini göstermiş oluyor. Sırça Fanus romanında Esther Greenwood'un yaşadığı ruhsal çöküşü biliyorsunuz zaten, bütün aslında roman, o yolculuk bütün anlamıyla, bütün kapsamıyla bunu işliyordu. Haliyle sadece bireysel bir çöküşü anlatmaz bütün bu bağlamda değerlendirildiği zaman, bütün bu doğrultuda değerlendirildiği zaman. Toplumsal bir boğulmanın ifadesi halinde alır. Yani aslında şu ana kadar ismi geçen ya da geçmeyen bütün yazarların, bütün düşünürlerin, şairlerin kendi içindeki o boşlukların nasıl onları yuttuğunu bir bakıma Sırça Fanus ile görme imkanı buluruz. Plaid bu sıkışmayı şöyle ifade eder. Üzerime örtülmüş kalın bir cam fanusun içinde nefessiz kalmış gibi. Görüyorum ama dokunamıyorum. Zaten bu cümle aslında son cümle bütün odağı bize sunmuş oluyor. Görüyorum ama dokunamıyorum. Hepimiz için hayat zaten dokunulabilir bir noktada. İmkanlar özellikle son 50-60 yıldır, özellikle de son 20-30 yıldır inanılmaz gelişti. İnternet, telefon vesaire vesaire, özellikle internet tabii ki bu noktada sosyal medya ile birlikte bize erişilebilirlik konusunda çok fazla imkan sundu. Ama bu erişilebilirlik bir bakıma o eriştiğimiz şeyin arkasındaki manayı da öldürdü. Yani biz ona erişebiliyoruz, evet, onu görebiliyoruz ama o bir karton gibi. Arkası boş. Yani ulaştığın şeyin ulaşılabilir olmasının bir anlamı kalmadı. Çünkü biz aslında orada ulaşılabilir olmasını değil, ulaştığımızda hissettiğimizi, o duyguyu, seziyi, bugünün sosyal medya dünyasında dolayısıyla bu bağlamda değerlendirmek ve aslında gençlerin hissettiği yorgunluğu, tükenmişliği, o hissizliği, çünkü hisler o kadar fazla tüketildi ki bütün tüketim toplumunun unsurları gibi şeffaflık toplumunun bu bağlamda tüketim toplumuyla birleşmesi de gençlerin hayata dair bütün o canlılığını, bütün isteğini, arzusunu, hevasını, hevesini neyse öldürdü. Çünkü hepimiz o fanusun içindeyiz. Görmek kolay, dokunmaksa imkansız. Sosyal medyanın pornografiye dönüşmüş içerikleri bize her şeyi sunuyor ama bunu elde etme noktasındaki o imkanların giderek daralması, ki bunu biraz da noktasına değerlendirmek lazım. Sosyal demokrat toplumların, yani 70'lerden itibaren, 60'lardan 70'lerden itibaren özellikle Avrupa'da uygulanan o iki kutuplu ülkelerdeki çatışmalardan ötürü kazanılan hakların 80'lerde itibaren neoliberal politikalarla tükenmesi ya da yavaş yavaş törpülenmesi sebebiyle bir kesim inanılmaz zenginleşti, diğer kesim inanılmaz fakirleşti ve bu aradaki bu kopuşu fark edilmemesini ya da bir şekilde bunun karşısında bir isyan ruhu oluşmamasında sosyal medyada evet sen de zengin olabilirsin, sen de zengin olabilirsin diye pompalanarak aktarılmaya bu ruh, bu isyancı bilinç bir şekilde bastırılmaya, dönüştürülmeye çalışıyor. Sosyal medya bu anlamda zenginlik övgüleriyle zenginliği bir çeşit pornografik haz aracı haline getirerek sunuyor. Ancak şunu biliyoruz ki içten içe birçoğumuz aslında bu zenginliğe ulaşamayacağız, ki çoğumuzun belki de kendi içinde arzulamadığı bir nokta bu. Biz aslında böyle bir zenginlik istemiyoruz. Bu bize istenilmek üzere sunuluyor. Sen bunu istemelisin. Sen buna sahip olmalısın. Ama gerçekten bunu istiyor muyuz? İşte bu noktada o sırça fanusun içindeki halimize belki de razı oluyoruz, rıza üretiyoruz. Ya da onlar bize rıza üretiyor ve biz bunu üretiyoruz sanıyoruz. Haliyle bunalım bize ulaşamadığımız noktaya ulaşma arzusuyla birlikte daha fazla geliyor. Ulaşamadıkça, başarısızlık hissi, ulaşamadıkça yetersiz hissi bizi daha da tüketiyor. Bu bağlamda Platon şiirlerinde ölümü incelemek aslında bir bakıma kendi içimizdeki bu ruhun ölümünü de incelemek gibi görülebilir. Yani ölüm bir varoluş biçimine dönüşüyor. Mutsuzluk, bu bağlamda yani mutsuzluk, hayal kırıklığı, başarısızlık hissi ve bunun uğruna her şeyi feda edebilmek, ki başarı uğruna her şeyi feda edebilmek çok yanlış bir noktaya götürüyor bizi ama bir varoluş biçimi haline geliyor. Sylvia Plath bu bağlamda ölmek bir sanattır. Tıpkı her şey gibi. Ben bunu olağanüstü yaparım diyor ama biz yapabiliyor muyuz? O ayrı bir konu. Ee, Haliyle bu iş sadece sanatçılara ait diyemeyiz. Yani sanatçılar elbette hisleri uç noktalarda yaşamıştır. Onları uç noktalarda ifade etmiştir ama bizim sanatta kendimizi bulmamızın sebebi onların bizdeki karşılığından kaynaklanıyor. Ne yazık ki bunu dediğim gibi gençlerin kendilerine dair
aidiyetesinin yitirilmesinden, köksüzleşmesinden de çıkarabiliriz. Hepsi kaçmak istiyor. Hepimiz kaçmak istiyoruz. Peki nereye kaçacağız? Yani başka bir ülkeye gitmek, başka bir toprağa gitmek, orada yerleşmek bize gerçekten bu aidiyetesini verecek mi? Yoksa Kemalettin Kamun'un dediği gibi gurbet bizim içimizde mi? Yani bizim yalnızlığımız, bizim yabancılaşmamız kendimizle mi ilgili? Elbette bunu coğrafi bağlamda söylemiyorum. Elbette her ülkenin şartları eşit demiyorum. O başka bir konu. Ama sadece mekan değiştirmek bize yetecek mi? Bu önemli bir soru. Sosyal medya bize bu bağlamda yalanlar satıyor, hayaller satıyor. İşte şuraya yaparsan şöyle olur, bunu yaparsan böyle olur. Ama bu kadar basit işlemez hiçbir şey. Yani paylaşımların geçiciliğinden, paylaşılanların geçiciliğinden, bu sadece sosyal medya paylaşımlarını kastetmiyorum. Modern ilişkilerde paylaştığımız ne varsa temelinde hep bir yalan var. Vaat sunuyoruz birbirimize. Şöyle olacak, böyle olacak. Hiç ayrılmayacağız. Hepimizi seveceğiz. Hep mutlu olacağız. Hep mutluyum, mutlu, mutlu. Böyle bir şey yok. Hayatta hiçbir zaman hiçbir duygu sabit değildir. Zaten böyle olmaması gerekir. Çünkü acı da hissediyorsan onun geçmesini, mutluluk da hissediyorsan onun geçmesini beklemelisin. Duyguların geçişkenliği hayat anlam kazandırır. Yoksa atalet seni çürütür. Dinamik hale gelmenin yolu budur. Bu bağlamda tekrardan tezahürüzlüğe dönmek gerekirse yani Silvia Plath'ten sonra bence çok önemli bir noktaya götürür bizi. Paves'in metinlerini çevirmekle bilinir zaten maruftur. Onun içsel yankısını ve düşüncelerini de Türkçe'ye taşımıştır. Yani Silvia Plath gibi Paves de intihar ve ölüm düşünceleri üzerine çok fazla yazmıştır ve Tezahürü de kendi bunalımlarını Paves aracılığıyla Türkçe'ye aktarmıştır ve Çocukluğun Soğuk Geceleri romanında ki önemli bir metindir. Aslında bütün bu yaşam süreci içerisinde ki kendisini genç yaşta kanserden kaybettik, yüzleşme olarak sunar. Kendisiyle yüzleşir, hayatla yüzleşir ki hayata dair önemli doneler ele geçirmiştir, kavuşmuştur, bunları elde etmiştir. Çok dolu dolu bir hayat yaşadığını en azından kendi açımdan söyleyebilirim. Ancak yazmanın bazen bir yere varmak değil, bir yerden gitmek olduğunu bu fikre varmıştır. Yani Kerouac'ın Yoldası gibi. Yol bazen varacağın noktadan daha önemli hale gelir. Çünkü sen yoldayken o dönüşüm sürecini atlatmak ya da dönüşüm sürecini geçirmek imkanını bulabilirsin. Varacağın nokta sadece bir duraktır. Durmaktan ibarettir. Devam etmen gerekir noktadan sonra. Günlüğünde şunları yazar Tezer Öz. Bazı günler hiçbir şey yazamayacağım sanıyorum. Sonra bir kelime geliyor. O kelimeyi yazınca dünya bir süreliğine katlanılır hale geliyor. Katlanılır oluyor. Ama biliyorsunuz ki o kelime bazen gelmez ki ben bunu kendimden de biliyorum. Bulamazsın. İçten içe sezinlersin bir şeyler gelmek üzeredir. Uykunu kaçırır, rahatsız eder. Fakat bir türlü gelmez ve o kelimeyi beklerken yaşamak, yaşam, hayat katlanılabilir olmaktan çıkar. Dayanılmaz bir sancıya dönüşür. Beklersin, beklersin, beklersin ve Oğuz Atay gibi parodinin içerisinde bulursun kendini. Hayat sana parodi gibi gelir ve oyun gibi gelmeye başlar. Çünkü o bütün o sosyal yapılar, ilişkiler, iletişim biçimleri vesaire vesaire oyun gibi gelmeye başlar. Bu bağlamda mesela Turgut Özben, Hikmet Benol ve Selim Işık gibi karakterleri anlamaya başlarız. Çünkü yazarın kendini nasıl sigaya çektiğinin göstergesidir Tutunamayanlar ya da Tehlikeli Oyunlar. Ki buna başka metinler de örnek verebilir. Mesela Ulysses'te James Joyce de bir noktada bunu yapar. Ya da Musil niteliksiz Adam'da bunu yapar. Ama biz Tutunamayanlar odağına gidersek şu noktaya vardırır bizi. Yazar kendini ifade etmeye çalışırken hem kendisiyle yüzleşir hem de dönüp okura sorar. Ben kendimi burada, bu noktada anlamaya çalıştım. Burada kendimi ifade etmeye çalıştım ve ben buyum. Ben buradayım sevgili okurum. Sen neredesin? Buradaki sen neredesin sadece metin okuma bağlamında düşünmemişimdir hiçbir zaman. Çünkü oradaki sen neredesin ifadesi bir noktada şunu söyler. Sen bu metni okudun ki bu korkuyu beklerken de geçer ve son noktada bu metin bittikten sonra sen başladığın noktadan bu yana nereye geldin? Artık neredesin? Yani aslında sen de içsel bir yüzleşmeyle hayatına dair bir hesaplaşmayla baş başa kaldın ve şimdi nereye geldiğini de çıkarabiliriz noktada. Dolayısıyla bunu sadece bir çağrı olarak değil, aynı zamanda karşılıklı bir dertleşmenin bir hasbihalinin de göstergesi olarak sunabiliriz. Dolayısıyla şuraya getireceğim meseleyi. İnsan bazen anlaşılacağı üzere kelimelerle tutunmaya çalışır. Ki Oğuz Atay bunu başka şeyler de katıyor. Duyguları da katıyor, hevesleri de katıyor. Biz kelimeler odağına gidersek evet, kelimeler ve ifadelerle hayata tutunmaya çalışıyoruz. Fakat
O kelimeler de bir noktada insan bırakıyor. Yani anlatma isteği, eğilimi, itiyadı da bir noktada karşılıksız kalıyor. Konuşma imkânı, konuşma isteği ya da konuşmanın sana bir şeyler getireceği ya da senden bir şeyler aktarabileceği düşüncesi boşa çıkabiliyor. Bu noktada yazmak kurtuluş haline gelebiliyor. Çünkü kendine yazıyorsun aslında. Kendinle konuşmuş oluyorsun yazarken. Bazıları bu bağlamda kendi kurtuluşunu inşa edebiliyor. Kendini rahatlatabiliyor. Bir nevi arınma. Fakat bazıları için yavaş, sessiz ve derin bir vedaya dönüşebiliyor bu. Evet, ben bir şeyler söyleyeceğim. Zaten hayatta benim verebileceğim çok da bir şey yok. Benim kendimle olan hesaplaşmamdan ibaret yaşamım ve bu hesaplaşmayı bitirdikten sonra veda edebilirim diye düşünüyor olabilir. Bu bağlamda yazarların hayatları, okurların hayatları kesişebiliyor. Ancak şunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Albert Camus bu bağlamda çok sağlıklı bence bir düşünceyle okuruna yaklaşıyor. Diyor ki, ölümsüz müsün? Bir elfi düşünün mesela. Elfler savaşta yara almadığı sürece ya da başka herhangi bir şekilde bir kaza geçirmediği sürece, ölümcül bir kaza, ölmüyorlar. Yani doğal ölümleri yok. İnsan gibi, yaşlıktan ölmek gibi bir durum yok onlarda. Eğer sen bir elf değilsen, o zaman neden ölüme bu kadar ısrarla sarılıyorsun? Zaten öleceksin. Hayatın kısıtlı. Haliyle ölene kadar yaşamak gibi bir seçeneğe sarılman gerekmiyor mu? Ölmek bir çare değil. Sonuçta yaşamın sonu ya da başlangıcı gibi konularda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Hakeza yaşamın içeriğine dair olma, yaşama dair olma, doğma noktalarında bir tercihimiz de yok. Başkalarının tercihi, hatta birçok noktada başkalarının tercihi bile olamayabiliyor. Neticesinde buradayız. Ve eğer bir şansımız varsa ki ahireti bile düşünecek olsan o başka bir boyut. Şu var olan gerçeklik içerisinde insanın bir şansı var ve bu şansı öyle ya da öyle değerlendirmesi gerekiyor. Dolayısıyla Camus anlam arayışını bu bağlamda değerlendirerek şunu söylüyor. Eğer anlam arıyorsan hata ediyorsun. Anlam arama, anlam ol. Anlamı inşa et. Çünkü senin tercihlerinin kümülatif bir birikimi sonucunda anlam dediğin yapı ortaya çıkar. Evet, bir yazar olduğunu düşün. Çalıştın, çabaladın ve bir yazar olarak bir kariyer inşa ettiğin zaman hayatının anlamını inşa etmiş oluyorsun. Ama yazarlık henüz senin için yeni bir yolculukken, evet benim için anlamı yok demen bir kaçış noktasından ya da bir korkaklıktan ibaret hale gelebilir. Çünkü sen henüz ona inşa edecek emeği vermedin. Emekle inşa edebilirsin. Emekle var olabilirsin. Hayat dediğin emekten ibarettir ve sen gittikten sonra da emeğinle anılacaksın. Dolayısıyla eğer siz de yazarken kendinden azaldığını hissediyorsanız, hiçbir şey söylemeyinizi de düşündüğünüz halde içinizden bir cümle çıktı oluyorsa bu aslında hayata dair halen tutunabilecek bir noktanız olduğunu gösteriyor. O cümle belki sizi kurtaracak ya da bir parçayı sizden koparacak ama o kopardığı parçanın yerine başkasını koyabilirsiniz. Ya da o kurtulduğunuz noktada yeni bir söz söylemek ve başka birinin hayatına aynı şekilde dokunabilme, o kopan parçayı doldurabilme imkânını bulabilirsiniz. Belki de başkasının hayatını değiştirme fırsatını siz ona vereceksiniz. Vesilesiz olacaksınız. Son nokta olarak şunu da ekleyeyim. Belki de halen söylenmemiş bir cümleye taşıyorsunuz. Lazım dediği gibi. Henüz yazılmamış şiir en güzel şiir olabilir. Henüz söylenmemiş söz, henüz söylenmemiş bir şarkı. Bunları düşünmek gerekiyor. Ve belki de o henüz söylenmemiş güzel söz, şiir, şarkı neyse, yazılmamış roman, çizilmemiş resim, belki de siz onu ortaya çıkararak bir başkasının hayatını zenginleştireceksiniz. Dolayısıyla intihar romantik gibi görünse de benim nazarımda seçilmesi birçok olasılığı öldüren bir eylemden ibaret. İntiharı bu bağlamda değerlendirmek ve intiharın felsefesini yapmak haricinde felsefesini yapabilirsiniz. Konuşabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Bunu çok fazla yazar var. Albert Camus'un da bununla ilgili yazıları var. Ama onu konuşmak onun tek seçenek olduğu anlamına gelmiyor. Bunu da düşünmenizi tavsiye ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Uzunca bir video oldu. İzlenir mi çok da emin değilim ama olsun. Ben söyleyeceğimi söylemiş olayım. Bir sonraki videoda umarım ki görüşmek üzere. Hoşça kalın.